Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi örgü harika bir etek yapımı tarif edeceğim. Eteğimizi şöyle yakından görelim. Havuç model eteğimiz. Böyle rengarenk, çok güzel oldu. Üzerinize giydiğiniz zaman hatları öyle güzel duran bir etek ki günlük hayatta etek kullanmayı seviyorsanız bu modeli denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bakıldığı zaman çok zor gibi duran bir model olabilir. Örgüye yeni başlayanlar için özellikle. Ama video içerisinde detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Eminim ki örgüye yeni başlayanlar bile böyle bir modeli rahatlıkla örüp hazırlayabilirler. Yapım aşamasını adım adım detaylı olarak da sizinle paylaşmaya çalıştım. Ben bu eteği kendime göre hazırladım. Eni 49 santim, boyu 87 santim oldu. Dilediğiniz ölçüye göre nasıl hazırlayabilirsiniz anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 4 milim olacak. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Yine aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Tığımızın başına doladık 4 zincirden sonra sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var, doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Tekrar doladık. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte. Tekrar doladık. Yine sihirli halkaya batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada başta çektiğimiz 4 zincirimiz vardı. Bu 4 zincirin ilk üçünü bir trabzan kabul ediyoruz. 4. zincirde bir zincirlik boşluğumuz olmuş oluyor. 3 trabzanımızı ördük. Şimdi burada bir zincirimiz var. Tığımızın başına doladık. Tekrar sihirli halka içerisine batarak 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünenler ya da yavaş yaptığımı düşünenler varsa videonun hızıyla oynayarak hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Bu arada bir şey daha belirtmekte fayda var. Bu son dönemlerde çok sık yorum alıyorum bu konuda. Video içerisine yazı koyduğumu düşünenler oluyor. Bu yazıda tabii tarif ettiğim modeli kapattığı söyleniyor. Şu anda YouTube bütün videolara artık otomatik bir çeviri altyazı butonu ekledi. Siz o butonu aktif ettiğiniz zaman burada yazı görüyorsunuz. Eğer şu an açıksa benim söylediğim her şeyi çeviriyor ve istediğiniz dilde çeviriyor. Bu çok güzel bir şey. Eğer altyazı butonunu kapatırsanız artık o yazıları görmeyeceksiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi 3 tane trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada sihirli halka içerisine batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi ne yaptık? 4 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 1 tane ikili trabzan örerek ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekip bu noktayı kapatıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada bir zincirlik boşluğa direkt batıp 3 tane ilmeğimiz var. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. 3 tane doladık. Tekrar batıyoruz geniş boşluğa. İkinci ikili trabzan doladık. Aynı boşluğa batıp 3. ikili trabzanımızı oluşturduk. Burada bir artırma yapmış olduk. Arada hep bir zincir var. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi bu tam ortadaki bir zincirlik boşluğa geldik. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar doladık. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3. Bir zincirimiz var. Bu tam ortadaki artırma noktamız. Bir zincirden sonra tığımızın başına dolayarak burada 4 zincirimiz vardı hatırlayalım. Buradaki 4 zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2,
3. Bitiş için bir zincir doladık. Tekrar aynı geniş boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirin içerisine de batılabilir ama ben bu şekilde batmak istedim. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın, bitişte ve başlangıçta bir zincirlik boşluklar var. Başlarken 4 zincir çekmemizin sebebi bu. 3 zincir bir trabzan, bir zincirde bir zincirlik boşluğumuz oluyor. Bu 4. zincirde bir zincirlik boşluk oluyor. Başta ve sonda böyle birer tane bir zincirlik boşluk olacak ki başlarken bu noktalardan artırma yapalım. Orta kısımda klasik bir artırma, bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan şeklinde klasik artırmamızı yapmış oluyoruz. Gerçekten çok kolay bir model. Doladık. Tekrar buradaki gelen bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 4 zincirle başladık. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan ördük. Bir zincir doladık. Buradaki trabzana hiç dokunmuyoruz. Hep bir zincirlik boşlukları çalışacağız. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir doladık. Buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir doladık. Tekrar buraya geldik. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Orta kısımda yine bir artırma yapmış olduk. Tam bir üçgen elde ediyoruz aslında burada. Bir zincir çekip tekrar bu başta yaptığımız işlemin aynısını bu bitişte de yapıyoruz. Yine bir zincirlik boşluğa çalışıyoruz. 3 tane ikili trabzan, bir zincir doladık. Şimdi 3 tane trabzan, 4 zincirlik burada boşluk görüyorsunuz. Bu boş geniş boşluğa direkt batıp 3 tane trabzan dolduruyoruz. İkili trabzan tamamen örgümüz. Bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın, oldukça muntazam ve düzgün oluyor. Şöyle düzleyelim elimizde. Burada ilk 3 sıramızı tamamladık. Artırma mantığı bu şekilde devam edecek. Şimdi burada son ikili trabzanımızı ördükten sonra bir zincirden sonra buradaki aynı boşluğa bir tane ikili trabzan ördük. Bir zincir çekip bu noktayı sıkıladıktan sonra ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi bir diğer rengimizi alacağız. Bir diğer rengimizi aldıktan sonra bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyoruz. Bir zincir çekip kilit yapıyoruz. Bir ilmeğimizi bu noktada oluşturmuş olduk. Şimdi başlayacağımız nokta, şu noktadan başlayalım yine. Bakın, burada bitirdik. Karşı taraftan başlıyorum. Düz gelmesi için örgünün. Buradan başlıyorum. Buradan da başlanabilir. Hiç fark etmez. Ama ben bu trabzanların düz bakan yönü yine düz olsun diye buradan başlamak istiyorum. Şimdi buradaki 4 zincirlik geniş boşluğa batıyorum. İlmeği tığıma taktım. Buradan geçirdikten sonra yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Tığımın başına doladım. Şöyle ipi de gizleyerek örelim. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örerek başlangıcımızı yapıyoruz. Arada bir zincirimiz var, doladık. Bir zincirlik boşluğa geliyoruz. Direkt hiç trabzanlara dokunmadan bir zincirlik boşluklara çalışacağız. 3 tane ikili trabzanımızı ördük. Bir zincir doladık. Yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3. Bir zincir, tekrar buradaki tam uçtaki artırma noktasının bir zincirlik boşluğuna batarak 3 tane ikili trabzan, bir zincir doladık. Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu uçtaki artırmamızı yapmış olduk. Bir zincir. Yine burada yaptığımız gibi bitişte de aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincirlik boşlukları 3 trabzan. 3 trabzan aralarında da mutlaka bir zincirimiz oluyor. Bir zincir ve trabzandan oluşan çok kolay bir model. Bir zincir çekiyoruz ve buradaki bir zincir ve tek trabzanın olduğu boşluğa geldik. Bu boşluğa batarak
3 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bir diğer rengimize de bu şekilde geçiş yapmış olduk. Şimdi bir sıra daha öreceğiz bu koyu mavimizle. 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bu şekilde bakın diğer sıralarla olduğu gibi tamamen aynı ilerliyor. Başta ve bitişte artırma yapıyoruz. Bu noktalar bir zincirlik boşlukları hep 3 trabzan. Tam uçta da sivri noktada da yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaparak buradaki artırmamızı yapmış oluyoruz. Böyle düzgün bir üçgen elde edeceğiz. Şimdi burada üçgenimizi bu şekilde yeteri kadar büyüteceğiz. Dilediğimiz renk geçişlerini yapabiliriz. Burada da renk geçişini nasıl yapacağız? Burada detaylı olarak göstermiştim. İster bu uçtan ister diğer bir uçtan ipinizi bağlayarak, diğer bir renginizi bağlayarak başlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay. Peki burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta ne? Şimdi ilk üçgenimizi sizinle birlikte başlayıp ördük. Bu ilk üçgende artık bedenimize göre ayarlamamız gerekiyor. Şöyle bir metre alacağız ve bel çevremizi ölçeceğiz. Örneğin bel çevremiz 60 santim. Tabii bunu ben varsayım olarak söylüyorum. Bu yapacağınız kişiye göre az olabilir, fazla olabilir, hiç önemli değil. Yani istediğiniz yaş grubuna ve beden aralığına göre bu eteği hazırlayabilirsiniz. Örneğin bel çevreniz toplam 60 santim. Belinizin çevresi 60 santim. Biz bu ölçünün yarısını kullanacağız. Neden? Çünkü ilk yarısını örüyoruz. Diğer bir yarısını da birlikte öreceğiz. Yarısı iki parçayı birleştirdiğimizde bize bel çevremizin toplamını vermiş olacak. Burada üçgenimizin en uzun kenarı örneğin 60 santim dedim ben burada. Bel çevresinin toplamı 60 santim. Bunun yarısı 30 santim yapıyor. Bu ördüğüm üçgenin en uzun kenarı 30 santim olana kadar örüp hazırlayacağım. 30 santim olduktan sonra ilk üçgenimi tamamlamış olacağım. Ve bir diğer ikinci parçama, ikinci üçgenime başlayacağım. Aynı burada başladığım gibi yine böyle bir üçgen hazırlayacağım. İlk hazırladığım üçgenle aynı ölçüde olmak zorunda. İlk üçgenim 30 santimdi, en uzun kenarı. İkinci başladığım üçgenin de en uzun kenarı 30 santim olacak. İkisini birleştirdiğimde toplamda bana bel çevremi verecek 60 santim olacak. Bedeni bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Burada ilk üçgeni örerken bedenimize göre ölçüp ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bedenimize göre bunu büyütelim. Diğer bir üçgeni de burada başladığımız gibi aynen örelim. Sonrasında artık boyunu vesaire ayarlamaya geçeceğiz. Burada iki tane üçgen parçamızı eşit bir şekilde örüp hazırladık. Şimdi ördüğümüz bu iki üçgen parçayı birleştireceğiz. Peki bu birleştirmeyi nasıl yapacağız? Ben bu arada başlarken genelde şuna dikkat ettim. Orta kısımda yani ilk başladığım noktanın düz yüzü, bakın bu nokta, bu kısmı, dış kısmı düz yüzü. Başlarken de diğer bir rengi geçerken hep düz noktadan başlamaya dikkat ettim. Ama ikili ördüğüm sıralarda bir ters bir düz oldu. Ama yine düz noktalar kendini belli ediyor. Bakın şu aralarda bir ters bir düz de var. Ama şöyle baktığım zaman ekseriyet ters nokta bu kısma gelmiş. Düz kısımda daha fazla bu noktada mevcut. Şimdi düz kısım ve ters kısmı ayırdıktan sonra düz kısımları dışarı bakacak şekilde ayarladım. Şimdi şöyle ilk üçgen parçamızı alıyoruz. Fark etmez hangisinden başladığımız. Başlayacağım rengimi alıyorum. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Ve alıyorum üçgen parçamızın bir tanesine. Ve bakın şu uçtan başlayacağız. Burada 4 zincir çekip 3 trabzan örüyorduk. Buradaki 4 zincir olan geniş boşluğa batıyoruz. İlmeğimizi tığımıza taktık. Burada başlarken 3 zincir çekiyoruz. 3 zincirle yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. Aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 ve 2. Buradaki ördüğümüz 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. Bakın iki parçayı bağlantı yapacağımız için 3 tane trabzan örerek başlangıcımızı yaptık. Yani normalde alt tarafta ne yapıyorduk? 4 zincir çekip ilk noktaya 3 tane trabzan örüyorduk. Fakat burada farklı olarak 3 zincirle başladık. Buradaki ilk boşluğa 2 tane ikili trabzan ördük. Şimdi
Bir zincir, gelen bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Örgümüz aynen devam ediyor. Bir zincir doladık. Gelen bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Bu noktada başlamış olduk. Şimdi yine uç kısma geldiğimizde buradaki bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane trabzan örerek bu uçtaki artırmamızı yapıyoruz. Buradan bakın bu kısımdan başladık. Artırmamızı yapacağız. Ta ki buradaki uca kadar devam edeceğiz aynı şekilde. Burada başlangıcımızı yaptık. Uçta artırma yaparak son bir zincirlik noktaya kadar ilerledik. Buradaki son bir zincirlik boşluğa da 3 tane trabzanımızı ördük. Şimdi buradaki bakın bu şekilde karşılıklı tutacağız. Şurası bel çevremizi ölçtüğümüz nokta. Şimdi bu noktada bağlantıyı yaptıktan sonra diğer videoda izah etmiştim. Bel çevremizi ölçelim. Üçgenimizin en uzun kenarı ölçtüğümüz bel çevremizin ölçüsünün yarısı olsun demiştim. Şimdi bu noktada birleştirme yaparken bir sıra daha eklediğimiz için burada biraz bolluk olursa eğer şimdi bağlantıyı yapacağız. Tamamen bir bütün haline gelecek. Burada bir kez üzerinizde prova etmenizi tavsiye ederim ya da daha önce kullanmış olduğunuz bir etek varsa tekrar bir üzerine prova etmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada bağlantımızı yapalım. Tekrar göreceğiz zaten şimdi. 3 tane trabzanımızı ördük. Arada zincir vesaire yok. Tığımızın başına direkt dolayarak bakın üçgenler bu şekilde uzun kenarları birbirine bakıyor karşılıklı. Buradaki diğer üçgenimizi alıyoruz. Tığımızın başına doladık ve gelen buradaki bir zincirlik boşluğumuz var. Başlarken 4 zincirle başlıyorduk. Bu 4 zincirle trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 ve 3. Burada bağlantımızı yapmış olduk. Şimdi yine bir zincir çekip bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yine bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Şöyle koyduğumuzda daha net görünecektir. Bakın. Burada bağlantımızı yaptık. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Yine uç kısımda artırmamızı yapacağız. Burada olduğu gibi. Burada sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu noktaya geldiğimizde şimdi bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son bir zincirimizi çekip bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Buradaki bir zincirlik boşluğa son 3 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra bu noktayı zaten birleştirmiştik. Şimdi diğer ucu da alarak bağlantımızı kuruyoruz. Şimdi burada başta 3 tane zincirimiz vardı. Bu 3 zincire dokunmuyoruz. İlk ördüğümüz ikili trabzanın tepe boşluğuna direkt batıp ilmek çıkarıyoruz. Arada hiç zincir vesaire yok. Yine diğer tarafta olduğu gibi, burada olduğu gibi, buradaki bağlantıyı yaptığımız gibi ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırarak geçirdik. Şimdi yine bu aynı renkle devam edeceğim için bir sıra daha öreceğim için tekrar kaydırmaya devam ediyorum. Burada ikinci trabzana da batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırdım. Ta ki bir zincirin olduğu boşluğa kadar batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırmamı yaptım. Burada 3 tane kaydırmamızı yaptık. Bu kaydırmaları neden yaptım? Normalde bağlantı yapıp ipimi kesip bir diğer renge geçebilirim. Ama bir sıra daha aynı renkli öreceğim için bir zincirlik boşluğa kadar kaydırmamı yaptım. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Artık buralarda artırma olmayacağı için 3 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonrasında bir zincir doladık. Bir zincirlik boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Yani örgüye aynen devam ediyoruz. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi burada bakın bağlantı yaptıktan sonra gelen ilk bir zincirlik boşluğa 3 trabzan örerek örgümüze başladık. Bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan şeklinde ilerliyoruz. Köşe uç kısma geldiğimizde de yine aynı artırmayı bu noktada yapacağız. Tekrar öreceğiz. İlk üçgenimizin son noktasına geldiğimizde tekrar bu bağlantı noktasını nasıl öreceğiz? Hemen sizinle paylaşacağım. Burada üçgenimizi tamamladık. Bu noktada
başlamıştık. Bu kısmı ördük. Şimdi buradaki uç kısma kadar geldik. Şimdi bir zincirimizi çekip buradaki son bir zincirlik boşluğa da batıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yine aynen örüyoruz. Şimdi bu bağlantı noktasındayız. Bir alt sırada hatırlayalım. Herhangi bir şey yoktu arada, bir zincir vesaire yoktu. Şimdi burada da aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şimdi 3 tane trabzanımızı ördükten sonra tığımızın başına direkt doluyoruz. Buradaki 3 trabzan ve bir diğer 3 trabzana, yani toplamda burada 6 tane ikili trabzanımız var. Bu noktalara hiç dokunmuyoruz. Direkt gelen bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Bakın burada hemen bir zincirlik boşluğa batıyoruz ilk gelen boşluğa. 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 ve 3. Yine alt sırada olduğu gibi 3 trabzan, arada hiçbir şey yok. Tekrar 3 tane trabzanımızı ördük. Sonrasında bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde örgüye devam ediyoruz. Tekrar bir zincir, 3 trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bakın bağlantımızı yaptık. Yine bu şekilde ilerleyeceğiz ta ki ilk başladığımız noktaya kadar. Tekrar başladığımız noktaya geldik. Bu arada şurayı tekrar etmek istiyorum. Bakın üçgenimiz aynen devam ediyor. Bu uç kısımlarda yine artırmaya devam ediyoruz. Artık bağlantı kurarak, yani bu kısım dümdüz inecek. Bu üçgen yine aşağı doğru inmeye devam edecek. Yani bu artma kısmı orta kısımda devam ediyor. Şimdi şu bir zincirimizi çektik. Son bir zincirlik kısma geldik. Bu son bir zincirlik noktaya da batıp 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Son bir zincirlik kısma 3 tane trabzanımızı ördükten sonra arada herhangi bir zincir vesaire yine yok. Burada 3 zincirimiz duruyor ilk başta çektiğimiz. 3 zincirden sonra gelen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çıkardık. Diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi burada eğer aynı renkle devam edecek olsaydım altta yaptığım gibi tekrar 2 kez daha kaydırma yapıp bir zincirlik boşluğa gelip 3 zincirle yukarı çıkıp bu noktaya 3 tane trabzan dolduracaktım. Zincirle beraber 3 trabzan, aynı alt sırada olduğu gibi. Ama burada renk geçişi yapacağım için ilk kaydırmadan sonra bir zincirimi çekip bu noktayı kilitliyorum ve ipimi yeteri kadar kesiyorum. Ve ilmeğimden bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın eteğimiz artık bu kısım dümdüz bu şekilde kapanmış olacak. Bu uç kısımda uzayıp ilerleyecek. Şimdi burada artık eteğimizin bedenini kendimize göre ya da artık kime örüyorsak bedenini burada ayarlıyoruz. Eğer bedenden emin değilseniz, şimdi bağlantı yaptıktan sonra ekstra bir sıra daha ördüğümüz için beden birkaç santim daha uzuyor burada. Bu yüzden şunu tavsiye ediyorum. Şimdi bu bağlantıyı yaptıktan sonra mutlaka bir bedeninizde prova etmeniz gerekebilir. Çünkü bol olabilir yani bu noktada. Çünkü bağlantı yaptığımız için dediğim gibi artma oluyor. Burada bol olabilir. Mutlaka bu kısımda bağlantı yaptıktan sonra, yani etek formunu aldıktan sonra artık örmeye başlayacağız. Bakın bu şekilde formu aldıktan sonra bedeninizi deneyin, prova edin. Şimdi burada tekrar şurayı göstermek istiyorum. Bakın burası dümdüz aşağı inecek. Bu üçgende uzayarak eteğimizin artık bundan sonra boy kısmını belirleyeceğiz. Ne kadar uzunlukta istiyorsak eteğimizi o kadar uzatmalar yapacağız. Şimdi burada tekrar nereden başlayacağımızı göstermek istiyorum. Bakın bu kısımda bitirmiştik. Şimdi farklı bir renge geçiş yapıyorum. Hemen bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyoruz. İlmeğimi oluşturdum. Burada başlayacağım nokta, bitiş yaptım. Eğer aynı renkle devam etseydim bir zincirlik boşluğa kadar kaydırmaya devam edip 3 zincirle yukarı çıkardım dediğim boşluğa batıyorum. Yani burada 2 tane üçlü trabzan var. Arada hiçbir şey yok ve sıradaki gelen bir zincirlik boşluğa batıyorum. Renk biraz koyu olduğu için umarım anlaşılıyordur. Bu boşluğa batıyorum. Bir zincirlik gelen boşluğa. İlmeğimi bu noktadan geçirip 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şu iki ipi de burada gizleyelim şimdi. Aynı boşluğa batıp bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi başlangıcımızı böyle yaptık. Bir zincir dolayarak bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan.
Şimdi aynen devam edeceğiz. Burada artık bağlantıyı göstermeye gerek yok. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Bu üçlü trabzanlar hiç dokunmayacağız. Son bir zincirlik boşluğa 3 trabzan, arada zincir vesaire yok. Direkt dolayıp ilk gelen buradaki bir zincirlik boşluğa 3 tane trabzan örerek yine burada yaptığımız bağlantının aynısını yapacağız. Ve şu üçgen olan parçamızın uç kısımlarında mutlaka artırmamızı yapacağız. Şimdi bu noktada başladık. Aynen devam ediyoruz. Burada da bağlantımızı yapacağız. Diğer bir parçaya geçeceğiz. Bağlantıyı yaptıktan sonra bu kısmı öreceğiz. Geleceğiz buradaki son noktaya. Bu şekilde eteğimizi yeteri kadar uzatacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi burada artık eteğimizin uzunluğunu ayarlıyoruz. Bu şekilde farklı renklerde başlangıcımızı yapacağız. Bağlantıları detaylı olarak gösterdim. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bu şekilde eteğimizin boyu yeteri kadar uzayacak. Ne kadar istiyorsanız bu ölçüyü sizler o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi ben eteğimi yeteri kadar uzatacağım. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz. Burada şu mavili sırayı görüyorsunuz. Burada ördüğümüz son sıra. Eteğimizi yeteri kadar uzattık. Son ördüğümüz sıra mavili olan sıra. Eteğimizin ucu üçgen bir şekilde bitiyor. Yani yeteri kadar uzatıyoruz. Sonrasında şurada gördüğünüz kırmızı ile başlayan üçgen parçayı biz sonradan örüp hazırladık. Şimdi burada da açıklık görüyorsunuz. Burada ördüğümüz kırmızı ile başladığımız üçgen kısmı yine aynen burada da örüp hazırlayacağız. Eteğimizin alt kısmı düz bir şekilde bitmiş olacak. Burada ördüğümüz parçamız kırmızı ile başlıyor. Yine aynı şekilde burada nasıl örmüşsek, hangi renkleri kullanmışsak yine ben burada da aynı şekilde aynı renkleri kullanacağım. Sizler farklı renklerde kullanabilirsiniz. Kırmızı rengimi aldım ve hemen bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buraya başlarken nasıl başladım? Bakın yine düz bir şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şöyle çevirelim. Eteğimizin ucu üçgen bir şekilde bitti. Biz burada şöyle ilk başladığımız noktayı da gösterelim. Bakın burada diğer taraftan başlamışız. Buradaki üçgenin tam sivri uç kısmından bu artırma noktasından başlıyoruz. Bakın burada ipimizi takmışız. 4 zincirle modelimizi örmeye başlamışız. Buradan bu uçtan başlayıp diğer uca kadar, sivri uca kadar örüyoruz. Bakın bu şekilde örgü devam ediyor. Peki bu nasıl? Şöyle gösterelim. Yan taraflarıyla aynı görüntüye sahip. Yani bu bağlantı kurduğumuz, bağlantı noktası dediğimiz noktalarla tamamen aynı şekilde ilerliyor. Bakın buradan başladık. Şöyle gösterelim. Kırmızı sivri uçtan başladık eteğimizin. Örmeye başladık. Burada yine bağlantıyı yaptık. Diğer sivri uca kadar geldik. Sonrasında burada eksiltme yapıyoruz. Çünkü düz bir örgü yapacağımız için. Burada eksiltme yapıp kırmızı ile ikinci sıramızı tamamladık. Sonra gelip burada diğer bir rengimize geçtik. Bu şekilde bakın. Böyle V şeklinde örgümüz ilerliyor. Başlıyoruz örmeye, bağlantı kurup sırayı tamamlıyoruz. Başlıyoruz örmeye, bağlantı kurup sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde örgümüzü tamamladık. Bu noktayı da böyle önceden göstermiş oldum. Şimdi buradaki kenar kısmını kapattık. Şimdi yine aynı şekilde ilk başladığım noktanın karşı üçgeninden başlıyorum bu kez. Yine kırmızı rengimi aldım. Bu artırma üçgenin tam sivri noktası bakın. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanın olduğu artırma noktasından olduğu bir zincirlik boşluğa batıyorum. Burada ilmeğimi oluşturmuştum. Tığıma taktım. İlmeği buradan geçirerek şöyle hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra tığımın başına doladım. Gelen bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın burada böyle bir bütünlük oluyor. Arada yine bir zincir var. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde örgüye devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde tamamlayalım. Burada sivri üçgen kısımdan başladık. Yine bağlantı noktasına geldik. Yine eteğimizin kenarında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Son bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan ördükten sonra tığımızın başına doluyoruz. Burası bağlantı noktası.
3 trabzan, tekrar 3 trabzan, toplamda burada 6 tane ikili trabzan var. Bu noktanın arasında herhangi bir zincir vesaire yok. Tığımızın başına dolayarak buradaki 3 3 6 trabzanı atlıyoruz. Gelen ilk bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bağlantı yine bu şekilde devam edecek. Arada yine bir zincir var ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Şimdi burada ilerleyelim. Ta ki bakın buradaki uç kısımdan başladık. Diğer uç kısma kadar bağlantımızı yaptık. Şimdi diğer sivri artırma olan uç kısma kadar ilerleyelim. Burada diğer uç kısma kadar geldik. Son bir zincirlik boşluğa kadar üçlü trabzanlarımızı ördük. Şimdi buradaki sivri noktaya geldik. Bakın ilk başladığımız diğer kenar kısımda ilk ördüğümüz kırmızı sıramızın olduğu noktaya geldik. Burada tam 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan var. Tam orta kısım. Burada zincir vesaire çekmiyoruz. 3 tane trabzandan sonra tığımızın başına dolayarak buradaki bir zincirlik boşluğa batıp biraz da uzatarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde bu noktayı bitirdik. Şimdi yine tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi ters kısımdan öreceğiz. 4 zincirimizi çektikten sonra tığımızın başına doluyoruz. Burada hemen gelen ilk bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Trabzan noktasını atlayıp bir zincirlik boşluğa batıp direkt 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, 3. Bu şekilde bakın eksiltmeyi yapmış olduk. Bu nokta dümdüz ilerleyecek. Bir zincir çekiyoruz. Sonrasında bir zincirlik boşluğa yine 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi örgümüze aynen devam edeceğiz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane trabzan, aralarda da bir zincir var. Ta ki buradaki bağlantı noktasına geleceğiz. Yine bu ara eteğimizin kenarında kalan bağlantı noktasına geldiğimizde yine diğer sıralarda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 3 trabzan, arada hiç zincir vesaire yok. Gelip buradaki ilk bir zincirlik boşluğa batıp 3 trabzan örerek yine bağlantıyı sağlayacağız. Sonrasında yine aynen örmeye devam edeceğiz. Ta ki ilk başladığımız noktaya kadar. Buradaki noktaya kadar ilerleyeceğiz. Şimdi burada bitişi nasıl yapacağız ve bir üst sıraya nasıl başlayacağız hemen sizinle paylaşalım. Buradaki uç kısmımıza geldik. Son bir zincirlik boşluğa da 3 tane trabzanımızı ördükten sonra bitişi yapacağımız için zincir vesaire çekmiyoruz. 3 tane trabzandan sonra bakın bu şekilde buradaki başladığımız ilk 4 zincirlik geniş boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu ikili trabzanı biraz uzatarak örüyoruz. Şimdi burada rengimi değiştireceğim için bir zincirle bu noktayı sıkılayarak ipimi yeteri kadar kesiyorum. Ve bu noktayı iyice sıkıladım. Şimdi bir diğer sıramıza başlayacağız. Hemen şu kenarda bakıyorum. Hangi renkle yapmışım? Bakın burada bu rengi kullanmışım. Hemen alıyorum. Yine bir zincirle ilk ilmeğimizi oluşturuyoruz. Burada bitiş noktam burasıydı. Düz kısımdan örmeye devam edeceğim. Bir sıra öreceğim için hemen yine bittiğim noktadan başlangıcımı yapıyorum. Bakın burada olduğu gibi bu geniş boşluğa batıyorum. Trabzanla bittiğimiz burada üçgen gibi duran geniş boşluğa batıyorum. Buradan ilmeğimi geçirdim. Şöyle ipi de katlayalım bu tarafa doğru. Sonradan gizlemesi kolay olsun. 1, 2, 3, 4 zincirle yine başlangıcımı yapıyorum. 4 zincirden sonra bu ipleri bırakıyorum. Çünkü daha bir sıra etek kısmını da örüp kapatacağız alt kısmını. Bu ipleri sonradan gizleyeceğiz. 4 zincirden sonra tığımın başına doladım. Gelen bir zincirlik boşluğa batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu nokta böyle dümdüz ilerliyor. Şöyle kenara alalım. Bu etek ucu dümdüz çıkıyor. Bu şekilde başlangıcımızı yapacağız. Bitişimizi de zaten burada göstermiştik nasıl bittiğimizi. Şimdi bu şekilde renkler eşit gelecek şekilde örmeye devam edeceğiz. Ve buradaki şöyle gösterelim. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada gösterdiğimiz gibi aynı renklerle tamamlayacağız. Sizler dediğim gibi farklı renklerle de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil.
Bu şekilde buradaki kısmı da tamamlayacağız ve eteğimiz alt kısmı dümdüz olmuş olacak. Sonrasında bir sonraki işleme birlikte devam edeceğiz. Burada son noktamıza geldik. Son rengimize de nasıl bitiş yaptığımızı sizinle paylaşacağım. Yine sizlere tarif ettiğim gibi örmeye devam ediyorum. Burada son geniş boşluğa trabzanımızı ördükten sonra 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Gelen bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu noktaya baktığım zaman direkt bağlantı noktası geldi. 3 trabzanı ördüm. Burada direkt bağlantı noktası olduğu için tığımın başına doladım. Burada 6 tane trabzanı atlayıp gelen ilk bir zincirlik boşluğa batıyorum. Ve 3 tane trabzan örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda başladığım 4 zincirlik boşluğum var. Zincir çekmeden tığımın başına dolayarak buradaki 4 zincirlik geniş boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum. Biraz esneterek örüyorum. Şimdi burada tekrar bakın şöyle dönüş yaptığım zaman burada sadece trabzan, 4 zincir ve 6 tane trabzan noktası kaldı. Bu noktayı artık kapatacağız. Bunu da yine 1, 2, 3, 4 zincirle yapıyoruz. Örgümüzü çevirdik. 4 zincirimizi çektik. Şu noktaya geliyoruz. Geniş 4 zincirlik boşluğa gelip ilmeğimizi kaydırıyoruz. Bu noktada bir zincir çekip bu noktayı sıkılayarak ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve bakın şöyle iyice sıkılayalım. Bu şekilde bitişimizi yapmış olduk. Aynı burada olduğu gibi. Bu kısımda da aynı şekilde bitişimizi yapmış olduk. Şimdi eteğimizin şöyle gösterelim. Alt kısmı tamamen dümdüz oldu. Şimdi artık burada alt kısmını öreceğiz ve bel kısmını örmeye geçeceğiz. Eteğimizin alt kısmını örmeye başlıyoruz. Burada siyah renk kullanacağım. Hemen ipime bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Ve geliyorum burada eteğimin şu sivri noktadan başlayacağım ben. Arka ön hiç fark etmez. Nereden istiyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Ya da burada değil farklı bir noktadan da başlayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Şimdi buradaki artırma noktasının bir zincirlik boşluğuna batıyorum. Oluşturduğum ilmeği tığıma taktım. Buradan ilmeğimi geçirip 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve sıradaki gelen burada 4 zincirlik boşluğumuz vardı. Bu boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. Tığımın başına doladım. Bakın bunlar hep boşluklar. Zincir ve trabzan boşlukları bu şekilde sıra sıra duruyor. Bizler bu boşluklara batarak direkt bu geniş boşluklara çalışacağız. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Sıradaki gelen zincir boşluğuna, geniş boşluğa batıp 1, 2, 3 trabzan örüyoruz. Kısa kalan ipleri de sonradan gizleyeceğiz. Şimdi bu şekilde 3 trabzan örerek tamamını öreceğiz. Bakın bu şekilde eteğimizin tamamını örüp sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa da 3 tane trabzanımızı ördük. Başlarken buradaki bir zincirlik boşluğa batıp 3 zincirle başladığımız için bu noktaya tekrar batmıyoruz. Başladığımız ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir zincirle bu noktayı sıkılayarak yeteri kadar ipimizi kesip bu şekilde ipimizin ucunu çıkarıyoruz. Şimdi alt kısmını bir sıra bu şekilde trabzan çalıştık. Sizler dilerseniz bunu daha uzatmak isterseniz bu noktada daha birkaç sıra daha örebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi alt kısmını tamamladık. Şimdi artık bel çevresini örmeye geçebiliriz. Eteğimizin bu bel kısmını lastik gelecek noktasına sık iğne ile öreceğiz. Şöyle hemen başlayalım. Yine siyah rengimi kullanıyorum. İpimle bir zincir çekerek burada bir ilmek oluşturuyorum. Burada sihirli halkanın olduğu nokta değil, hemen yanındaki zincirli boşluğa batarak bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 2 tane sık iğne örüyorum. İlmek çıkarıp 2 ilmeğin içinden doladığım ipi geçiriyorum. Burada yine bakın zincirli boşluklar var hep. Çünkü her seferinde 4 zincir çekerek başlangıç yapmıştık ve trabzanlarla bitirmiştik. Bu noktalar yine
etek ucunda olduğu gibi böyle geniş boşluklara sahip bu noktalarda. Şimdi bu geniş boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. Doladık. 2 ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bu boşluklara da yine 3 tane sık iğne örüyoruz. Başlarken 2 tane başladık. Neden? 1 tane zincir çekmiştik. Şimdi bir sonraki boşluğa batıp 1, 2, 3 tane sık iğne örüyoruz. Diğer bir boşluğa battık. 1, 2, 3 sık iğne. Bu şekilde sık iğneler örerek tamamını öreceğiz. Ta ki ilk başladığımız noktaya kadar. Sık iğnelerimizi örerek devam ediyoruz. Tam orta kısımdan başlamıştık sık iğnelerimizi örmeye. Şimdi bu iki üçgenin bağlantı noktasının olduğu kısma geldik. Yani eteğimizin yan kısımları. Bu yan kısımda zincirli nokta yok. Bakın son zincirli noktaya 3 tane sık iğne ördükten sonra 3 trabzan, 3 trabzan ve arada geniş bir boşluk görüyorsunuz. Bu geniş boşluğa direkt batıp 2 tane sık iğne örüyoruz. 2 tane sık iğneden sonra direkt bakın diğer trabzan boşluğu geliyor. Hemen diğer boşluğa batıp 3 tane trabzanımızı örüyoruz ve devam ediyoruz. Diğer bir zincirli boşluğa geldik. 3 tane ikili trabzan. Yani bu yan kısma 2 tane sık iğne yapmış olduk bağlantı noktasına. Şimdi bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Başladığımız noktaya kadar geldik. Şimdi buradaki son boşluğa da 3 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu ara sihirli halkanın olduğu boşluğa hiçbir şey yapmıyoruz. İlk başladığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıp burada bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincirle yukarı çıkarak ilk başladığımız noktanın ilk sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batarak tekrar sık iğne çalışıyoruz. Burada renk siyah olduğu için anlaşılmıyor olabilir ama dümdüz sık iğne öreceğiz. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batarak bir tane sık iğne örüyoruz. Bu şekilde bel kısmında eğer lastik takacaksanız bu noktaya bunu böyle şerit gibi uzun bir şekilde tamamen sık iğne örerek uzatacağız bu noktayı. Dilerseniz örgüden de trabzan şeklinde lastik de yapılabilir ama böyle daha sağlam olacağını düşünüyorum ben. Tamamen sık iğne öreceğim. Bu noktada dediğim gibi terziye götürmenizi de tavsiye ederim. Eğer dikiş bilginiz yoksa eteğinizi ördükten sonra bir terziye verdiğiniz zaman bu bel kısmını da rahatlıkla halledecektir. Hem içerisine astarını astar dikimi de yapabilirsiniz. Astarla beraber bu noktada bir lastik olursa daha güzel olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bilen birine de bu noktada danışabilirsiniz. Şimdi bu parçamızı bu şekilde siyahla ben devam edeceğim. Bir bütünlük olması için siyahla devam ediyorum. Böyle sık iğnelerimizi yeteri kadar öreceğiz. Kaç sıra ördüğümü yine hemen sizinle paylaşacağım. Burada sık iğne sıramızı 9 sıra olarak tamamladık. Bu sayılar sizde değişebilir. Şimdi ilk ördüğümüz sık iğnenin tepe boşluğuna batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Burada bir zincirle bu noktayı sıkılayarak ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Sonradan bu ipimizi gizleyeceğiz. Bu noktada eğer giydiğinizde tam oluyorsa lastik dahi takmayabilirsiniz. İnce bir kemerle de böyle bir eteği kullanabilirsiniz. Eğer tam oluyorsa size. Ama içerisine astar dikilecek bunun. Astarla lastik dikimi yapılabilir. Ben burada bakın 9 sıra ördüm. Şu şekilde katlanabilir. İçine lastik yerleştirilebilir. Sonrasında astarı monte edilir. Bunu dediğim gibi terziden de yardım alabilirsiniz. Bunu farklı şekillerde hazırlayıp astarlayabilirsiniz. Şimdi kısa iplerimizi gizleyelim ve eteğimizin artık son halini birlikte görelim. Eteğimizi tamamladık. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Ben bu eteği 2 günde örüp hazırladım. İnanılmaz keyif aldım. İçime çok sinen bir model oldu. Üzerinize giydiğiniz zaman hatları vesaire çok güzel oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hemen ne kadar ip kullandığımı da söylemek istiyorum. Bu etekte ben 9 tane renk kullandım. Kullandığım iplerim spagetti yarnı slim koton ipleriydi. Her bir ip 100 gramdı. Ben şöyle artan iplerimi hemen hassas bir teraziye koydum. Şöyle bakalım kaç gram artmış. 274 gram
ipimiz arttı. Yani yaklaşık 2,5'tan biraz daha fazla ip artıyor. Sizler dilediğiniz renklerde, dilediğiniz ölçülerde böyle bir eteği rahatlıkla örüp hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.